Arkadaşlar merhaba. Bugün Can Aydoğmuş'un yazmış olduğu Mevlana'nın kitabı hakkında sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Göçmen bir ailenin üç nesli arasında çıkan çatışmalar ile henüz 19'una girmek üzere olan genç bir kızın kendi kimliğini keşfetme mücadelesini anlatan, New York'tan Konya'ya uzanan tarihi olayları çok akıcı bir dille anlatan, geçmişe ışık tutan muazzam ötesi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Mevlana'nın kedisi olan Müezzan'ın Mevlana dönemindeki çok kıymetli bilgileri de bize aktardığını kitapta rahatlıkla görebiliyoruz. Ben kitap hakkında spoiler vermemek adına o kısımları çok detaylı bir şekilde anlatmamaya çalışacağım. Kitabın ilk kısmında genç kızımız olan, annesiyle durmadan çatışan, kimlik arayışında olan Mary'i göreceksiniz. İkinci kısımda Mevlana'nın kedisi olan Müezza ile tanışacaksınız. Müezza'nın gözünden 800 sene önceki tarihi olaylara şahitlik edeceksiniz. Ve Mevlana'nın bizlere miras olarak bıraktığı o güzel sözlerinin altındaki gerçek aşkın ve sevginin felsefesini daha net anlayacaksınız. Evet, Can'ın dediği gibi Can'ın yazdığı ilk edebi roman değil ama herkes tarafından okunacak ilk edebi romanı diyebiliriz. Ben de bu konuda kendisine kesinlikle katılıyorum. Çünkü kitap gerçekten çok muazzam bir şekilde akıcı bir dille yazılmış. Sıkıcı değil. Yazı puntoları çok güzel. Ne çok büyük ne çok küçük. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Okudukça zevk alıyorsunuz. Tamam, Mevlana'nın dönemi hakkında ve mevsimevilik hakkında yeterli donanıma bilgiye sahip olmayabilir. O beklentiyle almanızı önermiyorum. Mevlana kimdir? Mevlana'nın felsefesi tam olarak nedir? Bunu çok güzel bir şekilde bir hayvanın, bir kedinin gözünde muazzam bir şekilde adeta bir sihirli değneği bir kediye değdirircesine bize o kediyi getiren ve kendimizi o kedinin yerine koyup dünyaya ve Mevlana sevgisine bakmamızı, idrak etmemizi sağlayan muazzam bir edebi eser olmuş diyebilirim. O açıdan benim için de çok kıymetli bir edebi eser. Can'a buradan çok teşekkür ediyorum bizlere, dünyaya böyle güzel bir edebi eser bıraktığı için. Ben de bir kedi sever olarak şu kapağı gördüğümde gözüme böyle kalpçikler çıkmıştı diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir içeriği var. Dokundukça insan kendini çok iyi hissediyor. Mevlana'nın kedisi Müezzan'ın gözünden anlatılan kısımları özellikle Mevlana'yı ve Mevlana felsefesini anlayabilmek için iki boyutun ötesinde bakabilmek çok önemli. Aslında çok boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Kitabın ikinci kısmı çok boyutlu bakıldığında daha derin anlamlar ve daha derin bilgiler, yani yüzeysel olarak okuduğunda evet Mevlana ve Mevlana felsefesi hakkında yetersiz olabilir. Doğru. Ama çok boyutlu baktığın zaman oradaki sorgulamalara girdiğinizde ne demek istediğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ama bunu idrak edebilmek için gerçekten o altyapıya ve donanıma sahip olmak gerekiyor. Ben de kendimizi anlayabildiğim kadar, beynimde tezahür ettirebildiğim kadar onu duyumsamaya ve sindirmeye çalıştım. Gerçekten çok büyük bir haz aldım kitabı okurken. Sizin de beğenerek okuyacağınızı düşünüyorum. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Son olarak Can Aydoğmuş'un kitabın son kısmında benim için de çok kıymetli olan soruyu ben de sizlere sormak istiyorum. Kendime de sormak istiyorum aynı zamanda. Hayatımızdaki her şeyi ve herkesi dinlemeye, duymaya ve anlamaya zaman ayırıyor muyuz? İlk başta biz insanlar kendimizi anlamak için duygularımızı bastırmadan kendimizi anlamaya çalışıyor muyuz? Sevgiyi gerçekten hissedebiliyor muyuz? Teşekkürler. Can Aydoğmuş hakkında da biraz konuşacak olursak, gençliğinde gerçekten çok zorluk yaşamış bir yazar. O da çok genç yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybediyor. Çok acılar çekiyor. Daha sonra kitaplar yazıyor, YouTube'da videolar çekiyor. Can severek uzun zamandan beri sosyal medyada özellikle takip ettiğim bir yazar, bir influencer. Aynı zamanda astrolojik olarak da insanlara mentörlük yapan bir insan. Kendisi geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdi. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi buradan da iletmiş olayım.